Herkese selam. MapMind kanalına hoş geldiniz. Ben Fatih Sucu. Bu sefer konumuz koordinatlandırma. Koordinatlandırma nedir? Size bunlar hakkında bilgiler vereceğim. Tabii koordinatlandırmayı biz program üzerinde nasıl yapıyoruz? Bundan da bahsedeceğim. Öncelikle teorik kısımdan bahsedeceğim size. Size anlatacağım konuları hem Mapinfo hem ArcGIS hem de QGIS üzerinden size anlatacağım. Yani 3 program üzerinden size anlatmış olacağım. Tabii bunları farklı videolar şeklinde size yayınlayacağım. Öncelikle koordinatlandırma konusuyla başlıyorum şimdi. Koordinatlandırma konusunun teorik kısmını da Mapinfo programı üzerinden anlatacağım. Daha sonrası da ArcGIS ve QGIS üzerinde koordinatlandırma işlemi nasıl yapılır bunları da çekip sizlerle paylaşacağım. Tabii ArcGIS ve QGIS videoları bu video kadar uzun olmayacak çünkü orada teorik bilgiye çok fazla değinmeyeceğim. Bu videomuzda size temel mantığından bahsedeceğim. İsterseniz hemen hız kesmeden bilgisayarımıza geçelim. Koordinatlandırmanın farklı isimleri olabiliyor. Yani kimi yerlerde georeferanslama deniyor, kimi yerlerde geo yerine geo deniyor. Hani okunuş olarak ya da georeferencing dendiği de oluyor. Ben bu videoda genellikle koordinatlandırma olarak bahsedeceğim size. Siz dediğim gibi diğer ifadelerle karşılaştırdığınızda yine bu işlemi kastettiğini anlayabilirsiniz. Koordinatlandırma işlemini size teorik kısmını anlatabilmem için tabii ki de data üzerinden size göstereceğim. Öncelikle koordinatlandırmayı niye yapıyoruz? Bu işlem niçin gerekli? Bundan bahsedeceğim. Ve bu videoda da size 3 tane senaryodan bahsedeceğim. Yani koordinatlandırma yaparken farklı senaryolar olabiliyor. Bu senaryolarda da yine karşımıza çıkarsa nasıl çözüm bulacağız, nasıl uygulamasını yapacağız bunları size bahsetmiş olacağım. İlk senaryomuz şu olacak. Elimizde bir pafta olacak, uydu görüntüsü ve burada da ondalıklı derece cinsinden koordinatımız olacak. Hemen ekran üzerinden size gösteriyorum. Bakın şöyle bir paftamız var burada. Mogan Gölü diye. Hemen bunu bir açalım. Pafta dediğimiz nedir? Çok kabaca tanımlayacağım size. Pafta aslında haritanın belirli bir parçası diyebiliriz. Çok kabaca tanımlıyorum tabii şu an. Şöyle bir uydu görüntüsü var. Bakın uydu görüntüsünün sol üst köşesinde şöyle yakınlaşıp size göstermek istiyorum. Koordinatlar yazılmış. Yani enlem ve boylamlarımız var ya burada şu şekilde. Bunlar koordinatlar. Peki bu koordinat dediğimiz nedir? Şimdi karşımıza koordinat dediğimiz bir ifade çıktı. Koordinat da şu anlama gelir. Nasıl ki biz birisine A mahallesi, işte B caddesi, D sokak diye veriyorsak, gidip bizim adresimizi buluyorsak kapı numarasıyla birlikte koordinat dediğimizde aslında bu. Yani aslında matematiksel adreste diyebiliriz biz buna. Herhangi bir kişiye siz koordinatınızı verdiğinizde sizi dünya üzerindeki nokta konumunu direkt nokta atışı bulabiliyor. Burada da koordinatlarımız var. Bakın ondalıklı derece dediğimiz koordinat sistemi bu. Yani aslında ondalıklı derece koordinat sistemi şöyle anlatayım size. Bir tane virgül oluyor içerisinde ya da noktası. Tabii sizin bilgisayarınızdaki ondalık ayırıcınız neyse onu ben ikinci senaryoda size anlatacağım. Bir tane ayırıcı oluyor. Bazen hiç olmadığı da oluyor. Bakın şöyle genellikle Türkiye üzerinde çalışıyorsanız 6 haneli bizim X değerimiz oluyor. 7 haneli değer de bizim Y değerimiz oluyor. Yani şu yataydaki 7 haneli değerimiz. Şu dikey olan da 6 haneli sayıyı girmemiz gerekiyor. Peki burada var başka. Bakın paftanın sağ üst köşesinde var. Hemen zaten yanında yer alıyor. Yani sağ tarafına doğru geldiğinizde burada yer alıyor. Ben bunu eğitim datası olması için hazırladım. Sağ alt köşede var ve sol alt köşede yer alıyor. Koordinatlandırma için sadece koordinat mı gerekiyor? Yani georeferanslama dedik ya. Bunun için koordinat mı gerekiyor? Koordinat gerekiyor. Bunun yanında bir de projeksiyon ifadesine ihtiyacımız var. Peki projeksiyon dediğimiz nedir? Projeksiyon dediğimiz şu web sitesi üzerinden size anlatacağım. Bakın burada dünyamız yuvarlak ve bunu düzleme aktarırken bozulmalar meydana geliyor. Yani bozulmadan kastımız nedir burada? Mesela Grönland'a dikkat ederseniz gitgide genişliyor düzleme aktardığınız zaman. Yani çünkü yuvarlak bir şey siz düzleme aktardığınız zaman haliyle bozulmalar meydana gelecektir. Projeksiyon da burada karşımıza çıkıyor. Hemen bir alt görüntüye geliyorum. Projeksiyon diyor ki sen bu düzleme aktardığın sırada ben bozulmayı en aza indireceğim diyor. Yani olabildiğince gerçeğe yakın bir şekilde göstereceğim diyor. Burada Grönland'ı tutup taşıyor. Nereye? Güney Amerika'ya taşıyor ve Grönland'ın aslında bu kadar büyük olmadığını buradan da görebiliyoruz. Daha küçük aslında. Peki burada niye büyük gözüküyor? Yani burada projeksiyon kullanılmamış mı? Evet kullanılmış. Buradaki projeksiyon şunu ifade ediyor. Daha çok güney yarımküreyi doğru gösteren bir projeksiyon. Siz güney yarımküreden uzaklaştıkça bozulma gitgide artacaktır. Mesela küre bir dünyaya denk gelirseniz orada Grönland'a bakın. Bu kadar büyük değil zaten Grönland. Mesela buradaki büyüklüğü neredeyse Kuzey Amerika kadar gözüküyor. Yani şurası kadar gözüküyor. Ama o kadar büyük değil aslında. Projeksiyon da burada işimize yarıyor. Yani koordinatlandırma yaparken projeksiyon bilgisini girmemiz gerekir. Bu bilgiler tamam. Peki koordinatlandırmayı niye yapıyoruz? Mesela elimizde bir uydu görüntüsü var. İkinci senaryoda size anlatacağım. Orada biraz daha anlaşılır olacaktır. Mesela orada diri fay hatlarına ihtiyacımız olacak. Ama elimizde diri fay hattı verisi yok. Peki ne yapacağız? Gidip bir yerden indireceğiz. Ama veri bir yerden bulamadınız. Sadece
bu haliyle pafta halinde buldunuz. Getirip ne yapmanız lazım? Koordinatlandırma yapmanız gerekiyor. Peki gelelim koordinatlandırma işlemi neden yapılıyor? Neden buna ihtiyaç duyuluyor? Geldik hemen Mapinfo programından size bunu göstereceğim. Home sekmesindeyiz. Open Table'a tıkladınız. Buradan dosya türümüzü öncelikle raster image yapacağız. Çünkü raster bir data çağıracağız burada. Yani paftamız aslında raster bir data. Başka bir videoda size bunları da anlatırım. Yani raster veri nedir, vektör veri nedir? Standart yerler diyorum. Masa üstüne geldim. Burada bakın Mogan Gölü pafta diye yazıyor. Aç'a bastım. Display diyorum, yani göster diyorum. Bu şekilde geldi. Şimdi ben bunun üzerinde herhangi bir çizim yapacaksam ya da herhangi bir analiz yapacaksam veyahut da bunu altlık olarak kullanacaksam bu koordinatlı şu an değil. Peki koordinatlı olup olmadığını nasıl anlıyoruz? Hemen bakalım. Burada altlık haritalarımız var. Mesela Bing Hibrit dediği etiketli olan altlık. Çağıralım. Mesela bu paftamız doğru yerde mi ona bakacağız şimdi. Geriye doğru çıkıyorum. Şu an çok yakın olduğu için altlık haritaya şu an göstermiyor. Bu altlık haritayı bu arada internetten çekiyor. Evet, altlığımız geldi. Tabi burada koyu bir mavi renkte gözüküyor. Siyaha yakın bir renkte. Geriye doğru çıkıyorum. Şurada imlecim burada kalacak. Paftam gitgide küçülecek. Geriye doğru çıktık. Çıkıyorum halen. Nereye göndermiş paftayı? Tabi biraz kasabilir burada. Çünkü internet hızınıza bağlı olarak bazen donabiliyor. Nereye göndermiş? Bu Nijerya civarlarına göndermiş paftayı. Peki burada mı olması gerekiyor? Tabii ki de hayır. Paftamız nerede olacak? Tabii ki de Türkiye, Ankara şurada yerde olması gerekiyor. Yani buradaki konumun yanlış. Peki ben bunun üzerine data çağırırsam ne olacaktır? Haliyle üst üste datalar gelmeyecektir. Üst üste gelmediği için de çalışmamız yanlış olacaktır. Uymayacaktır. Yapacağımız analiz de doğru olmayacaktır. O yüzden dolayı benim ne yapmam lazım? Programa bir defalığına mahsus buradaki paftanın burada olduğunu tanımlamam lazım. İşte biz buna koordinatlandırma, georeferanslama diyoruz. Mantığı bu şekilde. Şimdi buradaki datayı kapatacağım. Hemen koordinatlandırma işlemi nasıl yapılır ona geçmek istiyorum. Öncelikle masa üstündeyim. Mapinfo'da koordinatlandırma işlemi yaparken yan uzantılar oluşur. Biraz sonra size göstereceğim. Masa üstünde çok fazla dosya oluşmasını ben istemiyorum. O yüzden dolayı ne yapıyorum? İşleme başlamadan önce hemen sağ tıkladım. Burada yeni diyorum. Klasör oluşturdum. Buna da bir isim vereceğim. Koordinatlandırma diye bir isim verdim. Mogan Gölü'nde tuttum. Bunun içerisine taşıdım. Neden? Çünkü yan uzantılar oluşacak. Dediğimiz gibi masa üstünde çok fazla kalabalık dosya olmasını ben istemiyorum. Buraya taşıdık. Mapinfo programına tekrardan geçiyorum. Home, Open Table'a basıyorum. Standart yerler, masa üstünü seçiyorum. Çünkü klasörüm burada. Koordinatlandırmanın içerisine girdim. Dosya türümüzü ne yapıyoruz? Raster image yaptık. Seçtim ve aç'a basıyorum. Burada diyor ki gösterilsin mi? Yani biraz önceki gibi gösterilsin mi? Yoksa koordinatlandırma penceresine mi götürelim? Göster de diyebilirsiniz burada. Register da diyebilirsiniz. Mesela ben önce bir göstere tıklayacağım. Biraz önceki gibi niye gelsin? Table'a geldiniz. Burada Raster, Modify Image'e tıklıyorsunuz ve koordinatlandırma penceresine gidiyorsunuz. İlk açıldığındaki o Register seçeneğinden de yine gidebilirsiniz. Burada tabii kontrol noktaları var. Öncelikle bu ekranı anlamamız gerekiyor. Ekranda bakın bir görüntü var. Bu neresi? Bu paftanın sol üst köşesi. Şurası. Her zaman sol üst köşesini getirir. Burada artı eksilerle geriye doğru çıkabilirsiniz. Şunlarla. Buradaki mantık da şöyle çalışır. Siz artıya bastığınız zaman her zaman bu pencerenin ortasına zoomlar. O yüzden dolayı ne yapıyoruz? Yaklaşmak istediğimiz alanı şu sağdaki ve alt taraftaki işaretlerle şöyle kaydırıp taşıyabilirsiniz. Yani nereye yaklaşmak istiyorsunuz? Mesela ben burada sol üst köşeye yaklaşmak istiyorum. Bir tane artıya bastım. Şöyle kaydırıyorum sol tarafa doğru. Yukarı doğru kaydırdım. Bakın birinci noktamız burada. Şurası. Biraz daha yaklaşacağım. Koordinatlandırmada siz bu artının ne kadar ortasına tıklayıp nokta atarsanız biraz sonra referans noktası atacağız. O kadar koordinatlandırma doğru olmuş olur. Buraya yaklaştık. Koordinatlandırma yaparken de biz saat yönüne doğru gideceğiz. Peki sol üst köşeden mi başlamak gerekiyor? Tabii ki de hayır. İsterseniz buradan da başlayabilirsiniz. Alttan da olur. Ama saat yönüne doğru gidilmesini ben tavsiye ediyorum. Öncelikle burayı koordinatlandıracağız. Sonra şuraya doğru geleceğiz. Sağa doğru. Sonra alta doğru geleceğiz ve sola doğru gidip 4. noktayla bitireceğiz. Peki nokta sayısı önemli mi burada? Yani nokta atacağız ya, burada 4 tane koordinatımız var değil mi? Bunun üzerinde mesela 4 tane koordinat var. Peki bu önemli mi? Şimdi 3 tane noktadan siz koordinatlandırma işlemi yapabiliyorsunuz Mapinfo'da. Fakat haritacılıkta minimum 4 nokta önerilir. O yüzden dolayı biz de doğru koordinatlandırma, sağlıklı bir koordinatlandırma yapabilmemiz için minimum 4 nokta atacağız. Öncelikle projeksiyon seçmemiz gerekiyor. Bakın şuradaki projection butonuna tıkladınız. Projeksiyonlar burada gözükür. Peki bunun projeksiyonu ne? Şimdi siz bir pafta aldığınızda internetten indirdiyseniz o siteye bakabilirsiniz.
bakabilirsiniz. Paftanın kenar kısımlarına bakabilirsiniz. Bir kurumdan aldıysanız onlara sorabilirsiniz. Eğer ki tecrübeniz, bilginiz çok fazla yoksa kesinlikle projeksiyonu öğrenmenizi tavsiye ederim. Çünkü projeksiyon yanlış olursa kaydırma olur. Konum doğru yerde çıkmaz. Bu da çalışmanın yanlış olmasına sebep olur. Peki bunun projeksiyonu nedir? Ben bunu şimdi hazırladığım için o yüzden dolayı projeksiyonu biliyorum. Hemen aşağı doğru geldim. İsterseniz yukarıda aratma da yapabilirsiniz. Türk İş Koordinat Sisteme geldim. 3 derece ED50 olana. Buradan 33. zonu seçiyorum ve OK bastım. Koordinatımız bu. Ben bu datayı da bu arada açıklama kısmına bırakacağım. İsterseniz indirip siz de uygulamasını yapabilirsiniz. Burada 3 tane kontrol noktası var. Kendisi otomatik getiriyor. Ben bunları genellikle siliyorum. Şuradan Remove'a tıklayıp şöyle sileceğim. Kendim kontrol noktasını atmayı daha çok tercih ediyorum. Bu şekilde sildik. Ed'e bastım. Birinci noktayı ekledik. Bakın PT1. Peki PT1 neresi olacak? Hemen geldim. Şu artının orta kısmına tıkladım. Bakın mapx, mapy değeri. Hemen x, y değerlerimizi gireceğiz. X değerimiz ne olacak? Şuradaki 6 haneli 478.000. Y değerimi de giriyorum. Bu şekilde girdik. OK bastım. Ne oldu? PT1'i buraya atmış oldu. Diyelim ki siz burada yanlış girdiniz değerleri. Hemen geliyorsunuz PT1'in üzerine çift tıkladığınızda değerleriniz tekrardan açılır. Buradan tekrar düzeltme yapabilirsiniz. Burada şu kafanızı karıştırabilir. Ben buraya nokta koymadım, virgül koymadım. Kendisi niye getirdi? Bunu kendi otomatik ekleyebilir. Siz koymayın. Yani burada eğer ki virgüllü bir değer yoksa ya da nokta da olabilir bu. Küsuratlı daha doğrusu bir değer yoksa sizin koymanıza gerek yok. Kendisi burada eklerse buna tabii müdahale etmiyoruz. Bu şekilde ekledik. Hemen ne yapıyoruz? Bakın sol üst köşedeyiz. Sağa doğru kaydırdığımızda buradaki noktaya geleceğiz. Bakın şu var ya, şuraya gelin. Ekranıma geldim. Hiç oynatmadan sadece sağ tarafa doğru basılı tutuyorum. Sağa doğru kaydık. Buraya doğru geldik. Ed'e bastım. İkinci noktayı ekliyoruz. Bunu unutmuyoruz kesinlikle. Hemen orta kısma tıklıyorum. Ekranım geldi. X ve Y değerlerimizi gireceğiz. Yine X değerimiz buradaki. Bakın bu sefer X değeri değişti ama Y değeri sabit. Evet, bu şekilde girdik. Tabii şurada Y değerine de şöyle bakalım. Sıfırlı mı? Evet, sıfırlı. İkinci noktayı da attık. Ed'e bastık. Üçüncü noktaya ekledik. Ne yapıyoruz? Aşağı doğru kayıyoruz. Bakın şöyle yukarıdan aşağı doğru kaydırdım. Çünkü paftanın şurasındayız ya. Şuraya doğru geliyoruz burada. Geldim burada. Hemen tıklıyorum. Bakın PT3'ün seçili olduğundan emin olun. Burası önemli. PT3'ümüz seçili. Hemen geliyorum, buraya tıkladım. X değerimizi gireceğiz. Y değerimizi yine giriyorum. Şu şekilde girdik. Bakın ne oldu? Burada error piksel, yani hata piksel payını vermeye başladı. Üçüncü noktadan itibaren. Şu an sıfırlı gözüküyor. Sola doğru kaydırıyoruz. Son noktaya doğru gideceğiz. Daha fazla noktadan eklenebilir mi? Tabii eklenebilir ama 4 tane azını ben önermiyorum. PT4'ü ekledik. Bakın şu an 0 olduğu için hata piksel payımız ne kadar yüksek çıkıyor? Çünkü daha değerleri yazmadık. Hemen noktamızı atıyoruz. X, Y değerlerimi gireceğim. Bu şekilde girdik. Hata piksel payımız bakın yine yüksek. Evet, yanlışlığı nerede yapmışız? Hemen bakıyoruz. Şuradaki ikinci noktada. İkinci noktaya hemen gidip bir bakalım. Bakın şurası ikinci noktamız. 4.407.000 gireceğime 4.404.000 olarak girdim. Tabii ben bunu bilerek girdim ki yanlış yaptığımızda nasıl farkına varıyoruz? Nasıl bulabiliriz? Ona bakalım. Tabii bunu ben nasıl bildim? Buradaki değerden bildim. Ama siz bunu bilmiyorsanız gelip ne yapmanız gerekiyor? Tek tek noktaları bakıp değerlerle karşılaştırmanız gerekir. Şunu önerebilirim size. Genellikle hata piksel payı yüksek olanlar hatalı noktalardır. Mesela burada bakın 185 diyor. 371'li iki tane var ya. İkisi de birbirine eşit çıkmış. Genellikle bu şekilde çıkmaz. Daha farklı çıkar. Ben yüksek olanlara hemen dikkat ettim ve bu şekilde bulabilirsiniz. Biraz daha yardımcı oluyor. Her zaman yani %100 geçerlidir demiyorum ama çoğunlukla bu şekilde sorunu hızlı bir şekilde bulabilirsiniz. Hemen geliyorum. Üzerine çift tıkladım. Şuradaki mapy değerimi sileceğim. 4 milyon. Bakın 4.407.000 diye girdim. OK dedim. Ne oldu? Hata piksel payımız sıfıra indi. Peki hata piksel payı ne olması gerekiyor? Şimdi hata piksel payı sıfıra yakın olması önerilir. Yani olabildiğince sıfır ya da işte 1, sıfıra ne kadar yakın tutabilirsiniz. Ama her çalışmada bu şekilde mi? Hayır. Mesela bazen çok eski çalışmalar oluyor. Onlarda hata piksel payı 10, 20, bazen 30'a kadar kabul ettiğimiz oluyor. Neden? Çünkü pafta çok eski. Uymuyor yani. Projeksiyonu siz ne kadar uğraşsanız da o zamanki farklı bir projeksiyon girilmiş olabilir. Farklı bir parametrede koordinatlandırma yapılmış olabilir. O yüzden dolayı birebir uymayabiliyor. Dediğim gibi çok eski paftalarda bu durumu yaşayabilirsiniz. Şu an 0 yaptık. Bir de şundan bahsedeyim. Mesela PT4'ü diyelim ki yanlış attınız. Yani şuraya attınız. Mesela şuraya atmanız gerekiyorken şuraya tıkladınız. Hemen geliyorsunuz. PT4 şurada yazıyor ya zaten etiketi. PT4'ü seçtiniz. Neresi olacak? Şurası. Tıkladım. OK dedim. Ne oldu? Noktayı buraya taşımış oldu. Bunu da göstermiş olalım. OK basıyorum. Ne oldu? Paftamız gitti. Neden? Koordinatlandırma yaptığımız için doğru konumuna taşınmış oldu. Sol tarafta katman kontrolüne geldim. Sağ tıklıyorum burada. View seçeneğine tıkladığınızda paftanız bu şekilde gelir. Peki doğru konumda mı? Hemen gelelim. Şuradaki Open altında Hybrid'i seçiyorum yine. Altı haritayı çağırıyorum.
Bakın şu şekilde geldi. Görünürlüğünü kapatıp açabilirsiniz. Direkt Mogan Gölü'nün üzerine oturmuş zaten. Bir de isterseniz style'a gelip buradan transparanlığını da verebilirsiniz. Yaklaşıp kontrol edebilirsiniz. Şu an koordinatlandırma işlemini yaptık. Peki ben geldim şuradaki datayı kapatıyorum. Çalışmayı kapattık. Proje dosyası olarak kaydetmedik mesela. Tekrardan Mogan Gölü haftası üzerinde çalışma yapacaksam Open Table'a tıkladınız. Bakın koordinatlandırma klasöründeyiz. Bu sefer buraya bir tab uzantısı gelmiş. Siz sadece bu tabı seçip açıyorsunuz. Şu an bu gelen koordinatlı. Ama geldiniz Open Table'a tıkladınız. Buradan dosya türünü raster image seçip tekrardan JPEG dosyamızı çağırırsanız o zaman koordinatlandırmanız hepsi silinmiş olur. Şuradan da size göstermek istiyorum. Bakın bu bizim koordinatlandırma klasörümüz. Burada tab uzantımız var. Bu tab uzantısını bir açalım mı? Şöyle birlikte açlayıp not defterinde bir açalım. Bakın burada tab uzantısının içerisinde aslında kodlar var. Yani siz tabı çağırdığınızda Mapinfo programı gidiyor. Buradaki projeksiyondur, koordinatlardır, parametrelerdir. Bu JPEG dosyasına uyguluyor. Tamam, bakın girdiğimiz koordinatlar burada da yazıyor. Yani siz gelip buradan da değişiklik yapabilirsiniz aslında. Bir de şundan bahsedelim. Diyelim ki bu haftayı siz alıp başka birisiyle paylaşacaksınız ya da yedekleyeceksiniz. O zaman bu tab dosyasıyla birlikte yedeklemeniz gerekiyor. Ya da A kişisiyle paylaşacaksınız bu dosyayı. Sadece tab dosyasını tutup verirseniz bu haftayı açamaz. Neden? Bu ikisi birlikte olması lazım. Bakın şöyle tekrardan hemen açıyorum. Birlikte aç not defteri. Bakın burada file kısmında JPEG dosyamızın adı var. Yani aslında bu JPEG dosyası olmazsa bu hiçbir şekilde açılmaz. Hata verir. Yani şunun da olması gerekiyor. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Gelelim ikinci senaryomuza. İkinci senaryomuzda şöyle olacak. Bize Dirify hatları lazım olacak. Bunu da gidip internetten indireceğiz. Bakın şöyle bir siteye gittik. Meta'nın sitesi. Burada Ankara'yı seçiyorum. Dirify hatlarının olduğu haftalar var. Bunun linkini de yine açıklama kısmına bırakırım. Şöyle bir haftamız var. Buna hemen geliyorum. Mesela Dirify hatlarının haritasını bulduk. Bunu da PDF halinde indirdik ve bunu ben Mapinfo'ya atmak istiyorum. Şöyle klasörümüzde yine koordinatlandırma diye seçiyorum. PDF dosyamı da açtım. Şöyle size göstermek istiyorum. Bakın şöyle bir hafta. Bu sefer koordinatlar enlem boylam şeklinde şöyle dikine ve yatay çizgilerle belirtilmiş. Şurada değerlerimiz var. Tabi buradaki değerler biraz öncekinden farklı. Neden ikinci senaryo olarak bunu belirledim? Çünkü biraz önce ondalıklı derece koordinatlar vardı. Şimdi ise derece dakika saniye cinsinden koordinatlarımız var. Yani derece dakika saniye cinsinden olduğunda farklı bir yöntemle koordinatlandırmamız gerekir. Burada çünkü 7 haneli ya da 6 haneli sayılar yok. Bu haftanın şöyle kenarında da sağ tarafında da bilgiler var. Ben buraya baktım ama belki de gözden kaçırdım, bilmiyorum. Projeksiyonu ben buradan bulamadım. O yüzden dolayı ben tahmini bir projeksiyon gireceğim. Daha doğrusu zonlara ait bir projeksiyon değil de Türkiye genelini kapsayan bir projeksiyon kullanıp bunu koordinatlandıracağım. Öncelikle ne yapmamız gerekiyor? Bu bir PDF dosyası ya. PDF dosyasını resme çevirmemiz gerekir. Google'a geldiniz, PDF to JPEG yazdınız. Bu ilk baştakini genellikle ben tercih ediyorum. İstediğinizi kullanabilirsiniz. PDF dosyamı seçtim. Buraya attım. Convert to JPEG diyorum. JPEG çevirsin. Çünkü PDF halindeyken Mapinfo'da açamam ben bunu. Yine download seçeneğine tıkladım. İndiriyor şu an. İndirme işlemi tamamlandı. Şöyle tuttum. Koordinatlandırma klasörüme taşıdım. Hemen açıp şöyle kontrol ediyorum. Bakın haftamız burada. Kapattım. Mapinfo'ya geliyoruz. Burada koordinatlandırma işlemini yaparken ondalıklı derece değil yani koordinatlar. Derece dakika saniye. Derece dakika saniyeyi nasıl anlıyoruz? Hemen size şöyle göstermek istiyorum. Bakın şurada derece işareti burada var. Dakika işareti burada. Bir de saniye olsaydı şurada yer alacaktı. O da çift tırnak işaretiyle gösterilir. Ama bizim bu haftamızda saniye değeri yok. Derece ve dakika var. Şimdi bunu dönüştürmemiz gerekiyor. Bir bakalım mı şurada mesela değerler neler varmış. İşte 40.00 diye gidiyor. 31 derece 30 dakika diyor. Mesela bunu dönüşüm yapmamız gerekiyor. Başka şöyle var mı bakalım. Yani özellikle dakika yazanlara bakıyorum. Mesela dakika bunlarda yok. Derece cinsinden. Biraz sonra bunun mantığını da size göstereceğim. Yani neden özellikle dakika arıyorum. Hemen aşağı doğru inip bakalım. Burada da yine dakika yok. Zaten şu baştakini ilk başta da bakmıştık da. Yani şu yandaki ve üsttekiyle aynı olacak. Burada da 31 derece 30 dakika yer alıyor. Peki Mapinfo'ya geliyoruz. Mapinfo'da Home sekmesinde Tool Extensions diye bir seçeneğimiz var. Buna tıkladınız. Register'a gidiyorsunuz kaydedilene. Burada da Degree Converter yazar. Çalıştırdık. Nereye geldi? Running yani çalışan kısmına geliyor burada. Decimal DMS Converter diye çift tıkladınız. Bakın burada dönüşüm yapabiliyorsunuz. Öncelikle size hemen şunu göstermek istiyorum. Mesela bir tane deneyelim. 39.00 diyor ya. Girelim. 39 derece 00 dakika 00 saniye. Dönüştür diyoruz. Bakın bunu zaten 39.0 olarak çeviriyor. Yani bunlara gerek yok. Ama 31 derece 30 dakikayı bir girelim. Saniyesi zaten 0. Bakın ne yaptı? 31.5 yaptı. Yani 31.5 olarak benim bunu girmem gerekiyor. Şu bilgiyi de almış olduk. Buradaki pencereleri kapattım.
Hemen ne yapıyorum? Open Table'a tıkladık. Koordinatlandırma klasöründeyiz. Dosya türümüzü ne yapıyoruz burada? Raster image yaptık. Ankara page'i seçiyorum. Aç'a basıyorum. Buradan da register diyorum ve koordinatlandırma penceresine gittik. Öncelikle projeksiyonu seçelim burada. Projeksiyonda Turkish Coordinate Systems Lambert diyor. Burada da Kamil Eren ED50'yi seçtim ve OK bastım. Koordinatlandırma işlemine başlamadan önce units dediğimiz birime tıklıyoruz. Neden burada böyle bir şey yaptık? Neden ilkinde yapmadık? Çünkü burada derece, dakika, saniye var ya, o yüzden dolayı benim ne yapmam lazım? Buradaki birimi derece olarak değiştirmem lazım. Birinci uygulamamız zaten koordinatlar metrikti. Metrik olduğu için değiştirmemiz gerekmiyordu. Default'ta zaten metre olarak getiriyor. Dereceyi seçtik. OK bastık. Hemen Add'e basıyoruz. Birinci noktamız eklendi. PT1 diye. Buraya da biraz yakınlaşacağım. Biraz daha belki yakınlaşabiliriz. Evet, bu benim için yeterli. Tıkladım. Değerlerimi gireceğim. Bakın burada degree yazıyor. Gördünüz mü? X değerimiz şu dikine olan, yani 31.5 olarak gireceğiz. Bu arada ben niye nokta diyorum? Bunu da şuradan öğrenebilirsiniz. Hemen başlata gittik. Denetim masasına giriyorum. Denetim masasında benimki gibi gözükmüyorsa buradan kategori yapabilirsiniz. Şuradaki görüntüleme şeklini. Saat bölgeye giriyorsunuz. Bölge diyorsunuz buradan da. Şöyle bir pencere gelecek. Buradan da ek ayarlara tıkladığınız zaman bakın ondalık simgenizi buradan görebilirsiniz. Benim ondalık simgem neymiş? Nokta. Basamak gruplandırma neymiş? Virgül. Benim için şu an ondalık simgesi önemli. Noktayı kullanacağım. Sizin bilgisayarınızda virgülse siz virgül kullanıyorsunuz. Değiştirmek isterseniz gelip buradan değiştirebiliyorsunuz. Bunları kapattık. Mapinfo'ya geliyorum. Değerlerimi gireceğim. X değerimiz şuradaki 31.5 olarak girdim. Çünkü degree converter'da bakmıştık ya. O yüzden dolayı çevirmiştik. Bu şekilde girmemiz gerekiyor. Map-Y'ye geliyoruz. Bu şekilde girerseniz ne yapar? Kayık bir şekilde çıkar. Yani kayıklık olur datanızda. Y değerimiz de 40 olarak girdim ve buraya OK dedim. Bu şekilde 60 oldu. Hemen sağ tarafa doğru kaydırıyorum. Şöyle tutup sürükleyeceğim. Çok fazla gittik. Evet, şurada. Add'e bastık. İkinci noktayı ekliyoruz. Değerlerimi gireceğim. Yani yukarıdan aşağı doğru indiriyorum. Şöyle kaydırıp 3. noktamıza doğru gidiyoruz. Add'e bastık. 3. noktayı ekliyoruz. Burada unutmuyoruz kesinlikle. X değerim ve Y değerlerimi gireceğim. Hemen sol tarafa doğru kaydırdım. 4. noktaya doğru geliyorum. Add'e basıyoruz. Unutmuyoruz burada. Ve tıkladım. 4. noktamızı da hemen ekleyelim. Yine X değerimiz 31.5 giriyoruz burada. Y değerimiz de 39. Burada OK dediğim zaman hata piksel payımız 0 olarak çıktı. Ve OK'ye bastım. Ne oldu? Koordinatlandırma tamam. Peki doğru yerine mi gitti? Hemen bakalım. Yine ben burada hibriti kullanacağım. Bu şekilde çağırdık. Mesela burada Mogan Gölü'müz var. Biraz şöyle yakınlaşacağım. Evet, bu kadar yakınlık yeterli. Mesela görünürlüğünü kapatıp açtığımda evet hemen üzerine geliyor. Bunu şöyle de yapabilirsiniz. Mesela şu yukarıda stil seçeneği çıkmadı bende. Neden çıkmadı bilmiyorum. Bazen takıldığı oluyor. Normalde siz seçtiğinizde stil gelmesi lazım. Şöyle de yapabilirsiniz. Bunun üzerine sağ tıkladınız. Buradan Layer Properties'e gidiyorsunuz. Buradan mesela transparanlığını biraz verelim. Şöyle çok oldu. Biraz kısıyorum transparanlığını. Bu benim için daha iyi. Bakın transparanlık verdim. Alt kısmı biraz daha net görebiliyoruz. Peki burada tam oturma olmamış. Tabii tam oturma her zaman olmayabilir. Yani sizin elinizdeki haritanın o detay çözünürlüğüyle alttaki bir olmayabilir. Ama buradaki kayıklığı şöyle de giderebiliriz. Burada 2 tane raster dosyası var. Şimdi Mapinfo'da şöyle bir çalışma mantığı var. Size hemen ondan bahsedeyim. 2 tane ya da 1 tane raster dosyanız varsa Mapinfo o raster dosyanın projeksiyonunu bu çalışma alanına uygular. Yani sizin elinizde bir raster dosya varsa ve vektör varsa ikisini açtığınızda burada raster datanın projeksiyonunu buraya uyguluyor. Peki burada 2 tane raster var. Hangisini uyguladı? Tabii ki de büyük olanı, yani geriye doğru çıkıyorum. Yani Bing altlığının projeksiyonunu uyguladı. Bing altlığının projeksiyonu uyguladığı için de şu an datamız biraz kayık gözüküyor. Peki bunu nasıl gidereceğiz? Hemen Map seçeneğine geliyorsunuz. Map Options'a tıkladınız. Image Processing. Optimize yaparsanız OK diyorum. Bakın biraz daha kaydı ve tam yerine oturmuş oldu. Artık ben ne yapabilirim? Bu datayı alıp üzerinde işlemler yapabilirim ya da sayısallaştırma yapmam gerekiyorsa sayısallaştırma yapabilirim gibi. Bu uygulamamız da bu şekilde. Buradaki uygulamayı da yine şöyle kapatıyorum. Proje dosyası olarak kaydedilsin mi? Hayır. Şu şekilde kapattık. Siz tekrardan bu Delify haritasını açmak istiyorsanız Open Table deyip burada tab dosyamızı seçip aç'a bastığınızda koordinatlı bir şekilde gelecek. Gelelim 3. senaryoya. 3. senaryoda da şöyle bir şey yapacağız. Elimizde hiçbir koordinat olmayacak. Biz referans kullanarak koordinatlandırma işlemi yapacağız. Diyelim ki bize Türkiye ovalar datası lazım ve bunu da bulamadık bir yerde. Mesela ben daha öncesinde aratmıştım. Hemen size göstermek istiyorum şöyle. Coğrafyaharita.com sitesinde haritalar var. Mesela burada bakın Türkiye ovalar yer alıyor. Tıkladınız, netliği, çözünürlüğü güzel. Bunu sağ tıklayıp
Resmi farklı kaydet dediniz. Nereye? Koordinatlandırmanın içerisine PNG olarak kaydediyormuş. Çok güzel. Bunun ismini isterseniz biraz kısaltabilirsiniz. Yani şöyle Türkiye'nin ovaları haritası diye bıraktım. Ya da ovalar haritası da diyebilirsiniz şu şekilde. Ben şöyle bırakacağım. Kaydete bastım. Ne oldu? Resim dosyamız indi. Hemen klasörümüze gidip bir bakalım. Evet, bu şekilde geldi. Burada peki koordinat var mı? Yok. Bu koordinatlı mı? Tabii ki de hayır. Koordinatlandırma işlemi yapılmamış. Benim de peki ne yapmam lazım? Referans bir data kullanmam lazım. Peki referans datamız nasıl olması gerekiyor? Tabii ki de koordinatlı olması gerekir. Hemen geliyorum. Burada Divagis sitesine girdik. Daha öncesinde de buradan data indirmiştim. Buradan ülke kısmından Türkiye'yi seçelim mesela. Türkiye'yi seçtik. Ne olacak? İdari sınırları seçiyorum ve indirsin. Bu tabii tab formatında değil, SEP formatında indiriyor. Ne yaptı? Dosyamız burada. Dosyamızı da indirilenlerden tuttum. Buraya taşımış oldum. Şuraya geldi. Zip dosyası. Zip dosyasından çıkarıyoruz. Yani çalışma yaparken kesinlikle zip dosyası ya da RAR dosyasında bırakmıyoruz. Extract seçeneğine tıkladım. Şuraya geldi. İçerisine girdik. Burada ülke sınırlarını kullanacağız. Mesela Türkiye'nin ülke sınırı. Burada tur ADM 0 olanlar var ya, ülke sınırı olarak geçer. 1 olanlar tur ADM 1 il sınırı ve 2 olanlar da ilçe sınırı olarak geçer. Mapinfo'ya geldik. Bakın dikkat ettiyseniz şunu da hemen göstereyim. Bunlar tab dosyası değil. Bunlar SHP dediğimiz shape var. Yani ArcGIS uzantısı. Bunu Mapinfo'da açabiliyor muyuz? Evet. Tabii ki de açabiliyoruz. Mapinfo'ya geldik. Burada dönüşüm yapmayacağım. Ben sadece datanın ön izlemesini getireceğim. Biraz daha pratik, hızlı oluyor. Open Table'a bastınız. Tur ADM klasörüne girdik. Dosya türümüzü burada S3 Shapefile seçiyoruz. 0 olanı, tur ADM 0 olanı seçtik. Aç'a bastık. Bir tane tab uzantısı oluşturacak. Oluştursun. Windows Turkish Longitude Latitude diye geçiyor. VGS 84. Projeksiyonu değiştirmeyeceğim. Bu şekilde bıraktım. OK'ye bastım. Ne oldu? Haritamız bu şekilde gelmiş oldu. Datamız hazır. Biz bu ülke sınırını koordinatlı ya. Biz bunu kullanarak ovalar haritasını koordinatlandıracağız. Peki gelelim Open Table'a. Bir tane klasör geriye çıktım. Şuradaki butonla. Hemen ne yapıyorum? Dosya türümü raster image yaptım. Ovalar haritayı buldum şurada. Aç'a basıyoruz. Register'a basıyorum ve şu şekilde koordinatlandırma penceresi geldi. Peki bunun projeksiyonu ne olacak? Tabii ki de referans olarak kullanacağınız datanın projeksiyonuyla aynı olması gerekiyor. Bakın neymiş bu? Longitude Latitude diye geçer. VGS 84. Hemen geliyorum, burada Projection'a tıkladık. Longitude Latitude VGS 84 burada seçili. Seçili değilse de şöyle yapabilirsiniz. Yani şöyle kapalıyken göstereyim size. Longitude Latitude'ya geliyorsunuz. Aşağı doğru indiniz. Bakın şurada. VGS 84 diye geçer. İsterseniz VGS 84 diye yukarıda aratabilirsiniz ya da EPSG koduyla da yukarıya aratabilirsiniz. Mesela 4326 ya. 4326 yazdığınızda bakın direkt getirir. Okey dedim. Bu şekilde seçtik. Birim seçecek miyiz? Birim bakın burada sadece derece gösteriyor. Metre göstermiyor. Sebebi de şudur. VGS 84 sadece dereceyi destekler. Metrik cinsinden koordinatı desteklemez. Yani longitude latitude seçtiğinizde. Ed'e basıyoruz. Peki burada koordinatlandırmayı nasıl yapacağız? Bize şöyle noktalar lazım. Buradaki noktanın aynısını burada da bulabileceğimiz yerler olması gerekiyor. Mesela şuradaki köşeye gözümü kestirdim. Şöyle artıya bastım. Yukarı doğru kaydırdım. Şuradakine PT birimiz seçili. Tıkladım. Koordinatı burada girmiyorum. Okey dedim. 0 bir şekilde bıraktık. Şurası. Hemen geliyorum bu haritaya. Mouse'un tekerleğiyle yaklaştım. Bakın şu butonumuz pasif durumda ya. Pick from map. Aslında bu aktif olduğunu gösterir. Yani silik durumdayken buraya geldiğinizde bakın artı işareti çıkar. Diyorum ki bu noktanın koordinatını gel şuradan al. Bakın koordinatlarını aldı. Okey dediğinde buraya aktarmış oldu. Tabi burada şu önemli. Buradaki haritanın çözünürlüğüyle buranın çözünürlüğü aynı değil. Olabildiğince buraya yakın bir şekilde yerleri seçmemiz gerekir. Hemen sağa doğru kaydırdım. Yani referans noktaları arıyorum şu an. Ed'e bastım. Bir tane şuraya ekleyeceğim mesela. Şuraya tıkladım. Okey dedim. PT2'yi buraya ekledim. Harita penceresine geldim. Tekerlekle scroll tuşuyla geriye doğru çıktım. Tekerleği siz basılı tuttuğunuzda pan aracına dönüşür. Bakın şöyle tutup taşıyabilirsiniz. İsterseniz panı gelip buradan da alabilirsiniz. Ben genellikle tekerleği kullanıyorum. Yani mouse kullanıyorsanız zaten scroll tuşunu direkt kullanın, daha pratik oluyor. Yaklaştım. Peki tıklayamıyorum buradan, yani artı işaretim yok. Çünkü kaydırdığımız için Pick from Map butonu pasif duruma geldi. Tekrar ne yapmam lazım? Buraya tıklıyorum. Aktif hale getirdim. Geldim. Neresi diyorum? Şuradan koordinatı al. Buradaki koordinatı buraya aktarmış oldu. Hemen sağ tarafa doğru kaydırdım. Burada tabii ne kadar fazla koordinat eklerseniz sizin için o kadar iyi olur. Ed'e basıyorum. PT3'ü ekledik. Hemen şu köşeye şöyle tamam dedim. PT3'ümüzü buraya attım. Haritamda da geriye doğru çıktım. PT3 neresi? Burası. Pick from Map'e basıyoruz. Tıkladım. Koordinatı aldı. Bu şekilde aktarmış oldu.
Hemen sağ tarafa doğru kaydırdık. Mesela burada ben genellikle şu Iğdır'ın uç kısmına da bir tane ekliyorum. Ede bastık. Unutmuyoruz bunu. PT4'ü ekledik. Şuraya tıklıyorum. Haritamda da hemen aynı konuma gideceğim. Pick from map'i işaretledim. Burada isterseniz snap tuşunu da açabilirsiniz. Snap tuşu nedir? Bir defa harita başlığına tıklıyorsunuz. Bir defa. Haritanın aktif olması gerekiyor. Klavyeden S tuşuna bastığınızda bakın burada snap özelliği açılır. S'ye bastığınızda kapanır. S'ye bastığınızda açılır. Samsung'un S'si. Snap'i açtınız ya. Burada nodları yakalamamızı sağlıyor. Bakın geldiğinizde kesikli bir artı işareti çıkıyor. Yani burayı daha rahat yakalamanızı sağlar. Buradaki noktayı da attık. Şöyle aşağı doğru kaydırdık. Buraya ekleyeceğim. Ede basıyoruz. 5. noktamız. OK dedik. Hemen haritada da oraya gideceğim. Neresi? Şuraya yakın bir yer. Bakın buradaki yani girinti çıkıntılık çok yok. Buraya geldiğinizde yani buradaki kadar bir şey yok. Genelleme yok. Burası biraz daha detaylı. O yüzden dolayı yaklaşık olarak buraya denk gelen kısım yani şurası diyorum. Şuraya göndermiş oldum. Sola doğru kaydırdım. Hatay civarına da bir tane nokta ekleyeceğim. Şuraya geldik. Ede basıyoruz. Unutmuyoruz burada kesinlikle. En sık yapılan hata şudur. PT5 seçilirken ede basmayız. Gelip buradaki PT5'i buraya tıklayıp taşırız. Bu yapılan büyük hatalardan bir tane. PT6 seçtim. Bakın değer yok içerisinde. Nereye atalım? Şuraya gönderiyorum. Haritamda geriye doğru çıktım. Şuraya geldim. Bu da yaklaşık olarak şuraya denk geliyor. Tabi burada bakın dikkat ettiyseniz şu kavislik bile yok. Yani direkt şöyle gelmiş. Yaklaşık olarak şuraya denk gelir diye düşünüyorum. Şöyle çünkü şurayı şöyle çizmişler. Yani şöyle yap. Sola doğru kaydırdım. Finike Ovası civarlarına buraya da bir tane atalım. Ede bastık. 7. noktayı buraya atıyorum. Haritamda da hemen oraya gideceğim. Pick from map'e tıklıyorum. Şurası yaklaşık olarak. Bir tane daha ekleyeceğim. O da şu İzmir civarları olabilir. Hemen şöyle geldik. Ede basıyoruz. 8. noktamız. Şuraya tıkladım. Tamam dedim. Yani bunu tabii arttırabilirsiniz. Yani bu tamamıyla size kalmış noktaları atmanız. Bu da yaklaşık olarak şuraya denk geliyor diye düşünüyorum. Tamam dedim. Bakın error piksel değerimiz biraz yüksek çıktı. Burada tabii biraz daha detaylı çalışma yapabilirsiniz. Ben şu an video çektiğim için hani biraz hızlı davranmam lazım. O yüzden dolayı biraz kabaca koordinatlandırma yaptım. Tabii her zaman düşüremeyebilirsiniz. Çünkü bu üstteki haritanın detay çözünürlüğüyle yani detaylarıyla bunun detayı aynı değil. Yani bu daha detaylı bir harita. O yüzden dolayı birebir oturtturmak biraz zor olabilir. Hata piksel payını yani 0 yapmak burada çok zordur. Bu harita için söylüyorum. Şimdilik bu şekilde bırakacağım ve OK basıyorum. Geriye doğru çıktım. Geriye doğru. Bakın ne oldu? Haritayı getirdi. Şu alt tarafta gözüküyor. Ben hemen geliyorum şurada katman kontrolünde. Simgenin üzerine tıkladım. Bunu içi boş yapacağım. Sınır datamız var ya içi boş yaptım. Bunu rengini mesela kırmızı yapalım. Kalınlığını da biraz arttıralım. Preview diyelim önünüzde. Bu şekilde güzel. OK dedim. Bakın ne olmuş burada? Kayıklık fazla gözüküyor. Bunu nasıl giderebilirsiniz? Bunu iki şekilde yapabilirsiniz. Ya gelip buradan Map Options, Image Processing, Optimize'a tıklayıp bu şekilde bir bakabilirsiniz. Burada çok bir şey değişmedi. Yani haritayı şöyle yamulttu ama data olarak yani birbirine yakınlaştırmadı. Burada şunu önerebilirim yani bu harita için. Mesela burada her yerde kayıklık yok. Örnek veriyorum. Mesela şuraya bakın. Yani buraya gelmişken burası tam üzerinden geçmiyor sınırın üzerinde. Bazı yerler oturuyor, bazı yerler oturmuyor. Bu biraz şundan dolayı bizim elimizdeki ovalar haritasının projeksiyonunu da bilmediğimizden dolayı. Aslında onun projeksiyonunu bilsek burada projeksiyon dönüşümü de yapıp daha düzgün bir şekilde oturtabiliriz. Ama onun projeksiyonu bilmiyoruz. Biz aldık VGS 84'e göre koordinatlandırma işlemini yaptık. Biraz daha fazla nokta ekleyebilirsiniz. Bu şekilde biraz daha düzeltebilirsiniz. Ben şimdilik burada çok daha fazla vakit kaybetmeyeceğim. Bu da bizim 3. senaryomuzdaki koordinatlandırma işlemiydi. Evet bu videomuzda da koordinatlandırma işlemini görmüş olduk. Biraz kanala video çekemiyordum açıkçası. Yani bir aydır taşınmayla uğraşıyordum. Şu an biraz daha fazla vakit ayırabiliyorum. Daha fazla videolar paylaşmaya çalışacağım tabii sizlerle. Bu konunun yine ArcGIS ve QGIS'te de nasıl yapıldığını anlatan videolar size paylaşacağım. Sizin de varsa yorumlarınız, bu konuyla ilgili eklemek istedikleriniz, sormak istedikleriniz yorum kısmına belirtebilirsiniz. İsterseniz Instagram ya da LinkedIn hesaplarımızdan bana ulaşabilirsiniz. Koordinatlandırma konusu ArcGIS ve QGIS'te de nasıl yapılıyor? Bununla ilgili de videolar hazırlayıp sizinle paylaşacağım. Kendinize iyi bakın. Tekrardan görüşmek üzere.